Merhaba arkadaşlar, yepyeni video ile tekrardan sizlerleyim. Bu video arkadaşlar şu ana kadar kanaldaki en değerli videolardan biri. Gerçekten birkaç önemli şeyden bahsedeceğim size. Uzun süredir düşündüğüm bir konuydu. Discord'daki tecrübeli ve bilgili birkaç arkadaşın da fikrini aldıktan sonra artık şey yapma kararı verdim. Bu videoyu sizlerle paylaşma kararı verdim. Ya buna taktik mi dersiniz, strateji mi artık bilmiyorum ama birçok hata yapıldığını fark ettim. Ee, Bunu artık videosunu çekmek istedim. Umarım sizler için çok geç olmamıştır. Hatalar yapmamışsınızdır. Videonun sonunda da sizi geliştirecek ve her zaman ileriye doğru sizi güçlendirecek bir tane ufak bir taktiğimiz daha var. Onu da videonun sonunda ekleyeceğim. Dediğim gibi bu video tamamen düşük yatırımlı, az yatırımlı oyuncuları ilgilendiriyor. Şimdiden hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da sevinirim arkadaşlar. Şimdi konumuz şu arkadaşlar. Düşük yatırımlı oyuncu olarak biliyorsunuz işte Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 birikim yapıyoruz ve gerçekten uzun zamandır aktif bir şekilde herkes videoları izliyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İşte videoları izledikten sonra birikim yaptım, etkinlikleri kazandım. Şöyle böyle falan diye. Geçenlerde bir hesap inceledim. Arkadaşımız çok güzel birikim yapmış. Daha sonrasında işte Gen 2 geldiğinde işte Gen 2'de ne var? Piyademiz, Flint'imiz var. Çarkfele'yi çok güzel çevirmiş. Daha sonra mızrakçımız Fili var. Nişancımız da Alonso var. Biliyorsunuz biz Gen 2'de Fili'yi Çarkfelek'le 5 pardon Flint'i Çarkfelek'le 5 yıldıza götürmeye çalışıyoruz. Ondan sonra Alonso'yu nişancımızı mitik parçaları basarak 4 yıldız yapmaya çalışıyoruz. Fili'ye dokunmuyoruz. Çünkü şeflerin salonunda falan geliyor. Ya da buzdolabının SVS'de geliyordu diye hatırlıyorum. Arkadaşımız çok güzel birikim yapmış. Fili'yi almış. Elinde 300 parça filisi var. Ama baktığımda hiçbir işine yaramayacak. Yani çünkü bir sonraki gende hemen Mia gelecek ya da Molly o kadar da oyun başında kötü değil. Düşük yatırımlı oyuncular en azından idare ediyor. Fili bizde ne işe yarıyor? Balin oyuncularda defansif karakter için gerçekten olmazsa olmaz değerli. Ama dediğim gibi balin oyuncularda. Ki 300 parça almış ama bunu 4 yıldız yapınca işlevselliği oluyor. O yüzden buna da bir 175 parça genel mitik basması gerekiyor. Değer mi? Ben kesinlikle değmeyeceğini düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar Gen 3 geldiğinde işte etkinlik hero'suna geliyordu. Greg geliyordu. Zaten Gen 2'de abi şey bastık. Alonso'yu 4 yıldız yapıyoruz gelince. Tekrardan gidip etkinliğe biriktirip Greg basmanın da bence hiçbir mantığı yok. Yani çünkü sizi çok çok güçlendirmiyor. Bu bizim söylediğimiz iki tane şey vardı arkadaşlar. Balin oyuncular her gende gelen 3 kahramanı da alıp güçlendirmek zorunda ve silahlarını 10 yapmak zorunda. Köpek balığı arkadaşlar genelde iki tane kahraman ilerliyor. Bir tanesi çarkıfelek kahramanı, bir tanesi etkinlik kahramanı. Etkinlik kahramanından kastım SVS buz alanından gelen kahraman sıralamaya girip. Düşük yatırımlı oyuncular arkadaşlar ne yapıyordu? İşte sadece çarkıfelek kahramanını ilerletiyor. Çok fazla parçaları varsa seviyesi değil de buz alanında bir tane birinci olursa kahramanın parçalarını alıyordu. Ama bunu Gen 2'de, Gen 3'te ve Gen 4'te yapmak bence çok mantıksız. Çünkü oradan alacağımız bir tane kahraman için gerçekten çok fazla birikim yapmak gerekiyor. Nereden baksanız 2-2,5 belki 3 aylık bir birikim yapıyorlar. Hiçbir şekilde oynamıyorlar. Ve bu birikimleri gidiyorlar işte örnek veriyorum Fili'ye, Greg'e kullanıyorlar ya da bir sonrakinde ne geliyordu? Ahmos'e geliyor. Abi bunu çok fazla arkadaş beğeniyor ama ben bilmiyorum. Ahmose'yi de çok beğenmiyorum. Balina değilseniz çok da gerek yok. Flint'te bir şekilde idare ediliyor zaten. Ondan sonra zaten çok daha iyisi Hector gelecek. Ya, Ahmose çünkü daha çok piyadeleri bufflayan ki saldırı olarak bufflayan bir piyade. Ben çok beğenmiyorum. Hani gidip 3 aylık birikimimi ben düşük yatırımlı oyuncunun hani buz alanı kazanabiliyorsa bile Ahmose'ye vermesini kesinlikle saçma buluyorum. Peki nerede nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şimdi bizim için önemli olan Çarkıfelek ve VIP arkadaşlar. Düşük yatırımlı oyuncular için zaten söylüyorum genel olarak. Burada mesela 2,5-3 aylık birikimle bir tane buz alanı kazanacağınıza ne var bakalım burada? Silahlanma yarışı var. Bundan bir iki gün sonra tekrar işte subay projesi gelecek. Ya daha çok elmas kazanabileceğiniz etkinlikler arkadaşlar. Bence çok daha çok işimize yarar. Çünkü şöyle hani bir tane subay ya da SVS kazanacağımıza SVS'yi hadi saymayayım çünkü düşük yatırımlı bir oyuncu SVS kazanamaz. Bir tane silahla şey subay pardon bir tane buz alanı yarışı kazanacağımıza
2,5-3 aylık birikimle. O birikimle belki 5 tane 6 tane silahlanma yarışı da subay projesi kazanacağız. Ve oradan 250 bin, 300 bin, belki 400 bine yakın bir elmas toplayacağız. Ya da böyle bazen özel etkinlikler geliyor arkadaşlar. 100 mitik parça veriyor, gayet de güzel elmas falan veriyor. Hani oralarda kullanmak bile bence çok daha değerli. Ki o özel etkinliklerin yanında genelde bir de şey oluyor, işte elmas kazanabileceğim malzeme kullanınca bir de ekstra elmas gelecek. Yani benim tavsiyem kesinlikle şu olacak düşük yatırımlı oyunculara, ki ben de şu anda öyle yapıyorum. Sadece subay projesi ve silahlanma yarışına kasıp elmas biriktiriyorum. Sadece Çarkıfelek kahramanlarını ilerletiyorum. Daha sonrasında sürekli tüm kalan elmasımı VIP'e basıyorum. Ya, tabii şöyle, en az elimde genelde şey biriktirmeye çalışıyorum. 2 tane çark çevirecek elmasım olsun. Kalanını VIP'e basıyorum. Zaten şu an basmamın bir mantığı yok. Çünkü VIP 10 olmuyor. Şuradan hesaplıyorum zaten. Örnek veriyorum, kaç olacak? İşte 1 milyon 150 bin elmas varmış. Bu birikince basarım. Ne kadar olunca? 1,5 milyon elmasım olunca tutar basarım. Ha, bu çok değil mi? 1 milyon elmas imkanı yok, nasıl biriktireceğiz gibi düşünmeyin. Zaten arkadaşlar bir tane Çarkıfelek kahramanını 5 yıldız yapmak için 1 milyon elmas harcıyoruz Çarkıfelek'te. Bunun hesabını yaparsanız ne kadar elmas gittiğini fark edersiniz. Totale baktığımızda çok fazla elmasmış gibi oluyor ama bu uzun soluklu bir oyun. Çoğu kişi, yani şuradaki 2 tane kahramana sadece ben 2 milyon elmas harcamışım neredeyse. Baktığınızda gerçekten şey oluyor, birikiyor yani. Ama şuradaki gidip dediğim gibi işte Philly'yi, ne bileyim Greg'i ya da Alonso'yu almak bana çok mantıklı gelmiyor. Düşük yatırımlı oyuncular için. Ya çünkü arkadaşlar seferberlik liderliği yapmıyoruz. Genelde katılımcıyız. Ya onun yerine bir de oyunda biraz da şey var. Bunu sürekli arkadaşlarla konuşuyoruz. Oyunda biraz daha erken oyunun, yani Gen 5'ten önceki kahramanları ben çok beğenmiyorum. Ha, bireyselde de bence çok iyi değiller. Seferberliklerde de çok iyi değiller. Ya o yüzden Gen 5'e geçtikten sonraki kahramanlar çok daha iyi. Benim kesinlikle planım ve programım şöyle oluyor. Size bunu bahsedeyim. Hani peki ne yapacağız diyorsanız. Subay ve silahlanmalara sadece oynuyorum. Elmas eksiğimi kapatmaya çalışıyorum. Onun dışındaki malzemeleri, mesela Gen 5 gelecek. Ben 1,5-2 aylık birikime gireceğim. Ondan sonra subay ve de silahlanma oynayabilirim. Elmas sıkıntım da yoksa hiçbir problem yok. Ama zaten çok çok düşük yatırımlı bir oyuncuysanız, hiçbir şekilde para atmıyorsanız, herhangi bir subay ya da silah şeye oynama şansınız yok arkadaşlar, pardon. Buz alanı ya da SVS'ye oynama şansınız yok. Onu bir aklınızdan çıkarın. Çünkü elmasınız yetişmiyor. Elmasınızın yetişmesi için elinizde kalan biriktirdiğiniz şeyleri hiç para yatırmayan oyuncular arkadaşlar için söylüyorum. Tamamen birikim yapıp subay ve silahlanma kazanmaları gerekiyor. Anca öyle Çarkıfele'yi çevirebiliyorlar. Ucu ucuna yetişiyor yani. Oyun bir şekilde size para harcatıyor. Bunu zaten farkındasınız ve ben defalarca her videoda söyledim bunu sizlere. Tek başıma konuşuyorum. Umarım çok fazla tekrara düşüp sizi sıkmıyorumdur. Şimdi yavaş yavaş tekrardan devam edelim. Mantığını anlatmaya çalışıyorum. Siz de anlamadığınız ya da beni haksız bulduğunuz bir yer varsa kesinlikle yorumlara gelin arkadaşlar, ya da Discord'a gelin. Bir akşam oturup bunu uzun uzun tartışalım. Farklı bir düşüncesi, farklı bir stratejisi, taktiği olan bir arkadaşımız varsa oturur onun da videosunu çekeriz. Herkese nasıl faydalı olacaksa kesinlikle o şekilde ilerleyelim. Dediğim gibi farklı bir düşünceniz varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Her türlü şeye açığız, o konuda eleştiriye. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey var. Neydi onun adı? İşte ben dediğim gibi ben stratejimden devam edeyim. İşte Gen 5'e geldikten sonra şöyle hemen göstereyim zaten birikimi mesela. En basit örnek olarak şuradaki genel mitik parçaları. Yani neredeyse bir tane kahramanı neredeyse demeyeyim artık yapabilirim. Direkt yeni gelen bir kahramanı direkt 5 yıldız yapabiliyorum. Ha, istediğim anda bunu yapabileceğim. Sadece benim tek yapmam gereken şey doğru kahramanı seçmek. Peki doğru kahramanı seçmek nedir arkadaşlar? Onu size söyleyeyim. Şimdi bazı kahramanları çok iyi çok iyi falan diyorlar. Bazılarına kötü diyorlar. Siz balina oyuncusu değilseniz, köpek balığı oyuncu değilseniz, düşük yatırımlı ya da hiç yatıran bir oyuncu değilseniz, işte pardon, düşük yatırımlı bir oyuncuysanız ya da hiç para yatırmıyorsanız, sizin tek dikkat etmeniz gereken şey kahramanların bireyselde nasıl olduğu. Sizin kendi bireysel savaşlarınızda. Çünkü hani bir saldırı size geldiğinde şehrinizi bu kahraman savunacak. Bir dökümhane savaşına, bir etkinliğe girdiğinizde genelde bireysel saldırılar yapıyorsunuz. Sizin tamamen bakmanız gereken şey bu olmalı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buna dikkat ettikten sonra çok da bir şeyi kalmıyor. Önemli olan bireyselde güçlü olan kahramanı bulun ve onu 5 yıldız yapın. Elinizde tabii böyle mitik varsa.
Ama onu basarken şeye de dikkat edin tabii. Gidersiniz bunu basarsınız. 2 hafta sonra ondan daha iyi bir kahraman Çarkıfele'ye gelmesin. Zaten Çarkıfele'ye geldiği zaman bedavaya şey yapmış olacaksınız. Hani o kahramanı almış 5 yıldız yapmış olacaksınız. Hani bastığınız kahramanı en azından birkaç ay kullanın. Böyle keyifli bir şekilde ki biriktirdiğimize değsin. İlk konumuz buydu arkadaşlar. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Devam edeyim. İkinci konumuz arkadaşlar bizi sürekli öne geçirecek şey diyoruz. Ben oyuna 548. eyalette başladım arkadaşlar. Şu an 697. eyaletteyim. Birçok arkadaşımızın hesabını görüyorum. Gerçekten çok fazla para yatıran arkadaşlarımız var. 50 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin, 1 milyon. Her biriyle Discord'dan bireysel sohbetler de ettik. Bizim aramıza da katıldılar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eski eyaletlerde kalırsanız her zaman geriye düşürüyorsunuz. Eğer para da atmayı bıraktıysanız ya da aynı oranda atmayı bırakıp daha az oranda atmaya başladığınız zaman sürekli hesabınız geriye düşer. Ne kadar aktif oynarsanız oynayın. Benim ilk günden beri yaptığım şey her zaman transfer bileti biriktirip her transferde ileriye gitmek. Her transferde tabii ki gidemiyorum çünkü biletim yetmiyor. Bir transfer bekliyorum mesela ondan sonraki transfer kesin gitmeye çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 548'de başladım bakın oyuna. Nereden baksanız 700. eyalete geldim. Şu anda 697. eyalette oynuyorum. Yani yakında neredeyse 800'lerdeki arkadaşlarla buluşup onlarla birlikte oynayacağız. Diyeceksiniz ki arkadaşım var, ortamım var, şu var, bu var. Ya ben bir oyun oynuyorsam kesinlikle güçlü olmak isterim. Ki özellikle bu kadar çok zaman ayırıyorsam ve para harcıyorsam arkadaşlarınızı da alın, ikna edin gidin arkadaşlar. Ortamı her yerde kendi arkadaşlarınızla birlikte zaten çok rahat bir şekilde kurarsınız. O sizin elinizdeki bir şey. Abi bunu arkadaşlarınıza da söyleyin. Bence onlara da mantıklı gelecektir. Ya zaten oyun başladığı zaman eyaletlerdeki aktiflik her zaman 1,5-2 aydır maksimum 2 ay. Ondan sonra zaten oyuncu sayısı gitgide düşer. Ondan sonra belli başlı oyuncularla o eyalette oynamaya başlarsınız. Ama yeni bir eyalete geçtiğinizde yeni bir serüven oluyor. Onun da hani sohbet muhabbet sevenlere, drama sevenlere de şeyi faydası olur onu açık söyleyeyim. Ben çok oyunda chat yapmayı şey yapmayı seven bir insan değilim zaten. O yüzden çok bir eyalete bağlılığım da yok. Yani girdiğim yerde çok bir şey yapmıyorum. Düzenli olarak aktif etkinliklere katılıyorum. Transfer zamanı gelince de veda edip ayrılıyorum. Ve bu beni bulunduğum yere göre çok daha güçlü yapıyor. Şu an mesela elimdeki malzemeleri basmamama rağmen 19. sıradayım. Ki bassam muhtemelen ilk yani ona girmesem bile şu 215 milyon falan yapıp ilk 12'de falan olurum. Yani kahraman gücünde de yine aynı şekilde. Kahraman gücü daha değerli. Ben oyuna başladım 548. eyalette olsaydım muhtemelen şurası 50 değil 250-300'lerde falan olacaktı. Ya abartmıyorum çünkü gerçekten çok fark ediyor. Ve şöyle bir avantajı da oluyor size. Sürekli ileri gittiğiniz için arkadaşlar çarkıfeleklerde biraz daha rahat ediyorsunuz. Mesela 5 çarkıfelek yerine bazen 7 çarkıfelek çeviriyorsunuz. Hatta ben şöyle söyleyeyim size. Gen 3'ü ben o kadar uzun süre oynadım ki yani line o kadar uzun süre gelmedi ki bana şu kahraman. Artık sıkılmıştım çünkü ben de oyunun başına hata yapmıştım. Alonso'yu kullanmamıştım. Bahiti ile oynuyordum. Yani çok uzun süre Bahiti ile oynadım ve gerçekten çok sıkılmıştım. Sürekli ileri transfer olduğum için arkadaşlar sürekli bir önceki şeyin genin çarkıfeleğe geliyor. Ve bir türlü şey yapamıyordum. En son yani Mia'da kaç çarkıfelek gördüm hatırlamıyorum ama 7-8 tane Mia'da herhalde çarkıfelek gördüm. Şu an mesela benim eyaletim 548'de herhalde Gen 5 gelmiştir. Herhalde değil kesin gelmiştir. Ama bende daha 2-3 haftadan 2-3 haftaya geçen arkadaşlar bir ay falan var yani. Öyle söyleyeyim. Şu anda çoğu oyuncudan bir ay 40 gün falan ilerideyim çok rahat bir şekilde. Genel olarak böyle arkadaşlar. Diğer son videonun sonundaki söyleyeceğim taktik de buydu. Ama dediğim gibi bununla alakalı da hatalı bulduğunuz ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Eğer çektiğim içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen bize destek olmak için kanala abone olun. Videoları beğenip yorum yapmanız gerçekten çok değerli arkadaşlar. Yani gerçekten çok fazla zaman harcıyorum. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizler de destek olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.